Semiha'cığım, belki radyolarda duydunuz. Biz Türkler burada Çin ordusunun 6 tümenlik çevirme kuvvetini günlerce durdurarak Amerikalıların geri çekilmesini sağladık. Birleşmiş Milletler'e mensup hangi subay veya ere tesadüf etsek bizi hararetle tebrik ediyor ve kahramanlığımızı övüyorlar. Dün 8. Ordu Komutanı Sayın Generalimize Türk Birliği'nin emrimde bulunmasından ötürü büyük bir gurur duymaktayım dedi. Bizler burada sizlerin yüzlerini ağartmak, şanlı ordumuzun şerefli tarihine bir sayfa daha eklettirmek için insan kudreti üstünde bir varlık olduk. Pek üstün kuvvetler tarafından dört tarafımız çevrilmiş olmasına rağmen süngülerimizi kullanarak kendimize ve Amerikalılara yol açtık. 9. Amerikan Kolordu Komutanı düşman tarafından esir edilen kaç kişi olduğunu sordu ve hiç cevabını aldığı zaman gözleri yaşardı. Beni düşünerek üzülmenize asla razı değilim. Allah'ımıza dua et ve çocuklarımıza iyi bak. Senin ve çocukların gözlerinden öperim. Yüzbaşı İsmail Çataloğlu. Türk askerlerinin Kunuri ve Kumyanjini muharebelerindeki kahramanlıkları ifadesini duyduğunuzda en eğitimlilerimiz dahil kaç kişi neden bahsettiğini anlıyor. Bu savaş bugünkü nesil için neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Kore Savaşı unutuldu. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın bitip Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Türkiye, uluslararası ortamda kendini yalnız buldu. İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalarak bütünlüğünü Almanya'ya karşı korumuş, ancak savaş sonrasında Sovyetler Birliği'nin Doğu Anadolu bölgesinde toprak ve boğazlarda üs ve ortak savunma talepleriyle karşılaşmıştır. Böylece Sovyet tehdidine karşı müttefik arayan Türkiye, Batı blokuna ve Amerika'ya yaklaşmaya başladı. Türkiye, NATO'ya girişini hızlandırmak için Kore Savaşı'na birlikler göndermiştir. Özellikle sol kesimler tarafından Türk gencinin kanının Amerika'ya satılması şeklinde eleştirilen bu davranış, Türkiye ile Batı bloku arasındaki yakınlaşmayı hızlandırmış, 18 Şubat 1952'de Türkiye bir NATO ülkesi olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın uzak bir köşesine giriştiği bu savaş, iç politikaya o denli ağır tesir etti ki, bir milli olay değil, neredeyse iç politik bir hamle olarak tarihte yerini aldı. 1945'te Japonya'nın teslimiyetinden sonra ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlığın yüzeye çıktığı ilk yerlerden biri Kore oldu. Japon işgalinden kurtulan Kore toprakları ikiye bölündü. Sovyet yanlısı Kuzey Kore ile Amerikan yanlısı Güney Kore kuruldu. İki ülke arasında 38. enlem sınır oldu. Kuzey Kore'nin güneye doğru hücuma geçmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yardım kararı aldı. Dönemin Adnan Menderes hükümeti 25 Temmuz 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine Güney Kore'ye yardım için kuvvet göndermeye hazır olduğunu bildirdi. Türkiye, ABD sayılmazsa Kore'ye bir Tugay büyüklüğünde askeri kuvveti göndermeye karar veren ilk devletti. Türkiye'nin Kore Savaşı'na 5090 askerden oluşan büyük bir kuvvetle katılmasının gerçekten gerekli olup olmadığı, savaşın başlamasından hemen 2 yıl sonra gerçekleşen NATO üyeliğimiz için 937 şehit ve 2068 yaralıdan oluşan bir fedakarlığın yapılması hep tartışma konusu oldu, sorgulandı, halen daha tartışılıyor. Ancak Kore Savaşı ve Türkiye'nin buna katılımı hakkında görüşünüz ne olursa olsun, yakın tarihimizin en önemli tarihsel ve evrimsel olaylarından birisini hak ettiği şekilde anmak, geleceğe yönelik doğru dersleri çıkarabilmek için önemlidir. Birleşmiş Milletler'in Güney Kore'ye birlikler yollamasıyla Kuzey Kore geri çekilmeye başladı. Kuzey Kore'yi 38. paralelin kuzeyine iten, ağırlıklı olarak ABD ordusundan oluşan Birleşmiş Milletler Kuvvetleri eski sınırlarda durmadı ve iki Kore'yi birleştirmek amacıyla kuzeyi işgale başlayıp Çin sınırına kadar yaklaştı.
38. enlemin geçilmesine tepki duyan Çin de Kuzey Kore'nin yanında savaşa girdi. Kore Savaşı artık Kuzey-Güney Kore Savaşı olmaktan çıkmış, Çin-ABD Savaşı'na dönüşmüştü. Çin Halk Ordusu'na bağlı yüz binlerce gönüllü Yalu Nehri'ni geçerek gizlice Kore'ye girdi ve baskına uğrayan birçok Amerikan Birleşmiş Milletler Birliği'ni savaş dışı bıraktı. Birleşmiş Milletler'in ilk dönemdeki zaferi kısa süre içinde toplu ricat halini almıştı. Bu kez de Çin Halk Gönüllü Ordusu 38. paralelin güneyine geçerek Güney Kore'yi işgale başladı. Ancak Birleşmiş Milletler ordularının karşı saldırısı sonucunda cephe 38. paralel boyunca sabitlendi. Kod adı Şimal Yıldızı ya da Kutup Yıldızı olan 1. Türk Tugayı Kore Savaşı sırasında 1950'den 1953'e kadar Birleşmiş Milletler Ordusu'nun komutası altında savaşmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri Birliği'dir. Çamura saplanıp manevra kabiliyetini kaybeden Çin askerlerince kuşatılan Amerikan 8. Ordusu'nun düşman kuvvetlerce imhasını Türk Silahlı Kuvvetleri 1. Türk Tugayı'nı oluşturan 241. Alayın subay, assubay, erbaş ve erleri kahramanca savaşarak önlemiş, Kore Savaşı'nın seyrini değiştirmiş ancak bu uğurda yüzlerce Türk askeri Kore topraklarında şehit olmuştur. 25-27 Ocak 1951'de yapılan bu muharebelerdeki başarıları dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 1. Türk Tugayı'na Amerikan Kongresi'nce kendi tarihinde ilk kez olmak üzere yabancı ülke ordusuna Mümtaz Birlik Nişanı ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ödül savaş sırasında kahraman Tugay, alay mevcudunun ve yabancı ülke temsilcileri huzurunda Amerikan Orduları Uzak Doğu Başkomutanı tarafından törenle 241. Alay sancağına 6 Temmuz 1951'de takılmıştır. Türk Tugayı, Tuğgeneral Tahsin Yazıcı Komutası'ndaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 assubay, 4414 erbaş ve er olmak üzere 5090 kişilik personeliyle 17 Eylül 1950'de İskenderun Limanı'ndan hareket etti. 3 piyade taburundan oluşan 241. Piyade Alayı, bir topçu taburu, bir istihkam bölüğü, bir uçak savar bataryası, bir ordu donatım bölüğü, bir ulaştırma bölüğü, bir tank savar takımı, bir depo bölüğünden oluşuyordu. 17 Ekim'de Busan'dan karaya çıkan Tugay, 21 Kasım'da Kunuri'ye vardı ve Amerikan 9. Kolordusu'nun sağ kanadında konuşlandırıldı. 24 Kasım 1950 sabahı kuzeye Çin sınırına doğru ilerleme emrini alan Tugay, Kunuri'den hareket ederek Kaşon, Sinlimni, Wawon boyunca Tokchon'a doğru yola çıktı. Ancak Çin Halk Gönüllü Birlikleri cephenin arkasına sızmaya başlamıştı. Durumu fark eden Amerika ve Güney Kore birlikleri ricata başladılar. Ancak Türk Tugayı'na ricat emri geç ulaştı. 1. taburun etrafı kuşatıldı. 1. tabur süngülü çatışmaya girmek zorunda kaldı. Ricat hareketini sağlamak için sonuna kadar direnen 3. tabur 9. bölük imha oldu. Geri kalan Türk birlikleri ise Chongchon Nehri boyunca geri çekildi. Çin'in savaşı dahil olmasının ardından Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin cephesi yarılmıştı. ABD Kara Kuvvetleri 9. Kolordusu'nun ihtiyat tugayı olan Türk Tugayı, Kunuri bölgesinde direnerek 8. Ordu'nun çekilmesini sağladı. General Douglas MacArthur, Türklerin kahramanca çarpışmaları Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin salimen yeni müdafaa hatlarına çekilmelerini mümkün kılmıştır, dedi. Türk Tugayı birlikleri 24 Ocak'ta Chonan'dan hareket ederek Çin Halk Gönüllü Ordusu'nun savunma mevziinin bir kısmını almak üzere taarruza geçti ve bölgeyi savunan Çin Halk Gönüllü Ordusu 150. Tümenine bağlı 447 ve 448. alaylarıyla mücadeleye girdi. Başlangıçta inisiyatif Çin birliklerindeydi. Ancak önceden mevzilendirilen Türk 1. takımı görünmeden Çin mevzilerine yaklaşıp el bombası kullanarak mevziyi işgal etti. Çinlilerin karşı taarruzunu savuşturan Türk 2. taburu 185 rakımlı tepeyi
ve ardından da 156 rakımlı tepeyi süngü hücumuyla aldı. Alay taarruz grubu da rahat bir şekilde Kumyan-Yanni kasabasını açtı. Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Türkiye %22'lik zayiatla ABD'nin ardından ikinci sıradadır. Abone olup bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız.